Hiç aynaya bakıp düşündünüz mü? Benim hayatım gerçekten bana mı ait, yoksa çoktan çocuklarıma mı devrettim? Bu videoda yaşlandıkça özgürlüğünüzü korumanın 6 şaşırtıcı yolunu Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanmış unutulmaz hikayeler üzerinden öğreneceksiniz. Kendi planlarınızı kaç defa iptal ettiniz? Bir telefon yüzünden huzurunuzun bozulduğu anları hatırlıyor musunuz? Hayır demek isterken istemeden evet dediğiniz oldu mu? Ve en önemlisi, kendi mutluluğunuzun anahtarını kimin eline verdiniz? Duyacağınız hikayeler sizi hem derinden sarsacak hem de şaşkına çevirecek. Çünkü bazen en büyük fedakarlıklar en acı gerçekleri ortaya çıkarır. Başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. 1. Bölüm. Paranı koru, yoksa geleceğini kaybedersin. Edirne'de yaşayan Nazan Hanım yıllarını devlet hastanesinde hemşirelik yaparak geçirmişti. Gece nöbetleri, bitmeyen ameliyatlar, hasta yakınlarının sabaha kadar süren telaşı. Tüm bunlara rağmen o eline geçen her kuruşu biriktirmişti. Çünkü emekliliğinde huzurlu ve güvenli bir hayat sürmek istiyordu. Ama bir gün telefon çaldı. Arayan damadıydı. Sesi telaşlıydı. "Anne, iş yerim battı. Krediler üst üste geldi. Evimizi kaybedeceğiz. Ne olur bize yardım et. Sadece 70 bin lira lazım. Söz veriyorum, en kısa zamanda geri vereceğim." Nazan Hanım'ın kalbi sıkıştı. Kızı ağlıyordu. Torunlarının geleceği gözünün önünden geçti. O gece sabaha kadar uyuyamadı. Ertesi gün bankaya gidip yıllarca biriktirdiği paranın bir kısmını damadına verdi. Ama 6 ay geçmeden telefon tekrar çaldı. "Anne, yine sıkıntıdayız. Bu sefer miktar daha büyük." Nazan Hanım'ın elinde kalan para hızla eriyor, damadının sorunları ise hiç bitmiyordu. Bir gece mutfakta otururken ellerine baktı. O eller yıllarca pansuman yapmış, iğne vurmuş, yorgunluktan titremişti. "Ben bu parayı kazanırken nelere katlandım? Peki şimdi kimin hayatını kurtarıyorum? Onunkini mi, yoksa kendi geleceğimi mi?" diye düşündü. Ve işte o gece kararını verdi. Ertesi sabah damadı yine aradığında Nazan Hanım'ın sesi ilk kez bu kadar sertti. "Evladım, sana bugüne kadar elimden geleni yaptım. Ama artık kendi çözümünü bulmak zorundasın." Telefonun diğer ucunda uzun bir sessizlik oldu. Ardından damadının sesi titreyerek geldi. "Anne, yani bize yardım etmeyecek misin?" Nazan Hanım derin bir nefes aldı. "Hayır, çünkü seni daha çok borç içinde değil, kendi ayaklarının üzerinde görmek istiyorum." O an damadı telefonu kapattı. Kızı günlerce küs kaldı. Ama ilk kez içinde başka bir duygu vardı. Gurur. Kendi geleceğini korumanın gururu. Aylar sonra kapı çalındığında karşısında yorgun ama dik duran damadını gördü. Elinde çiçek yoktu. Süslü sözler de söylemedi. Sadece gözlerinin içine bakıp fısıldadı. "Anne, başardım." O an Nazan Hanım anladı ki bazen en büyük iyilik hayır demekle olabiliyordu. Peki siz? Hiç maddi destek verirken kendi geleceğinizi tehlikeye attığınızı fark ettiniz mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Çünkü belki de sizin yaşadıklarınız başka birine yol gösterecek. Bu hikayeler size dokunduysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü önümüzdeki bölümlerde sizi şaşırtacak daha pek çok yaşanmış hikaye var. 2. Bölüm. Sınır koymanın gücü. Kayseri'de yaşayan Selçuk Bey 70 yaşında emekli bir bankacıydı. Hayatı boyunca disiplinli olmuş, işinde titizliğiyle tanınmıştı. Ama emekli olduktan sonra bambaşka bir hayata adım attı. Çünkü oğlu neredeyse her gün telefon açıyordu. "Baba, çocukları sen alır mısın? Baba, bu hafta sonu bahçeyi halletsen çok iyi olur. Baba, boyacı bugün geliyor. Evde birinin olması lazım. Sen durabilir misin?" İlk zamanlar Selçuk Bey mutlu oluyordu. "Demek ki hala bana ihtiyaçları var," diye düşünüyordu. Ama zamanla fark etti ki kendi hayatına yer kalmıyordu. Arkadaşlarıyla çay buluşmalarını iptal ediyor, okumak istediği kitaplar hep erteleniyordu.
Eşiyle yürüyüşe çıkmak yerine sürekli acil işleri hallediyordu. Ta ki bir gün dizindeki ağrı dayanılmaz hale gelene kadar. Doktor randevusu almıştı ama oğlu yine aradı. "Baba, sen bugün gelemedin ya, peki kim halledecek bizim işleri?" İşte o anda Selçuk Bey'in içinde bir şeyler kırıldı. Kendi oğlunun gözünde yıllarca binlerce müşteriye hizmet etmiş disiplinli bir bankacı değil, sadece ücretsiz bir işçi gibiydi. O akşam eşine döndü ve kararlı bir sesle şöyle dedi: "Artık sadece gerçekten istediğim zaman yardım edeceğim. Kendi hayatımı ertelemeyeceğim." İlk günler zor geçti. Oğlu şaşırmış, hatta kızmıştı. Ama haftalar ilerledikçe düzen değişti. Oğlu kendi işlerini halletmeye başladı. Programını yeniden düzenledi. Ve birkaç ay sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Oğlu elinde çiçeklerle, gözleri dolmuş olarak geldi. "Baba, senin bizim için yaptığın fedakarlıkları şimdi daha iyi anlıyorum. Seni yorduğum için özür dilerim. Fark ettim ki seninle ne zamandır baba oğul oturup sohbet etmemişiz. Eğer zamanın varsa birlikte vakit geçirmek istiyorum," dedi. İşte o gün Selçuk Bey anladı. Gerçek sevgi sınır koymakla başlıyordu. Peki ya siz? Kaç kez kendi planınızı iptal ettiniz çocuklarınızın acil istekleri için? Ve o istekler gerçekten acil miydi yoksa sadece onlar için kolay olan mıydı? 3. bölüm. Hayır demek özgürlüğün ilk adımıdır. Mersin'de yaşayan Ferhat Bey 74 yaşında emekli bir şofördü. Yıllarca direksiyon sallamış, ailesini ayakta tutmuştu. Ama emeklilikten sonra da sanki mesai hiç bitmedi. Çünkü çocukları onu hala ailenin şoförü gibi görüyordu. Her gün telefonlar ardı ardına geliyordu. "Baba, beni pazara bırakır mısın? Baba, kızımı doktora götürür müsün? Baba, markete gideceğiz. Bizi götürür müsün?" Ferhat Bey içten içe yoruluyordu. Ama yine de gülümseyerek hepsini yapıyordu. "Ben yaşlıyım. Başka ne işim var ki?" diye düşünüyordu. Ta ki bir gün yorgunluktan fenalaşana kadar. Hastanede gözlerini açtığında etrafında çocukları vardı. En büyük oğlu fısıldadı: "Baba, sen olmasaydın biz ne yapardık?" Ferhat Bey oksijen maskesinin ardından kısık bir sesle cevap verdi: "Herhalde kendi başınıza öğrenirdiniz." O an odada derin bir sessizlik oldu. Çocukları ilk kez fark etti. Babalarını bir insan olarak değil, sadece bir kaynak olarak görmüşlerdi. Taburcu olduktan sonra Ferhat Bey tüm çocuklarını topladı. Artık sesinde alışılmış yumuşaklık yoktu, kararlıydı. "Çocuklar, ben sizi yıllarca sırtımda taşıdım. Ama artık sadece acil durumlarda yanınızda olacağım. Çünkü hayatımın kalanını kendi ayaklarımın üzerinde geçirmek istiyorum." İlk günlerde şaşkınlık ve sitem vardı. "Ama baba, biz ne yapacağız?" Ferhat Bey sakin bir tebessümle cevap verdi: "Ne yapacaksanız onu. Çünkü bence her zaman sizin için var olacağım ama sizin yerinize yaşamayacağım." Aylar geçti. Çocuklar çözüm bulmayı öğrendi. Taksi çağırdılar, kendi planlarını yaptılar. Sorumluluk almaya başladılar. Ve en güzeli, Ferhat Bey yeniden dostlarıyla balık tutmaya gidiyor, kahvehanede sohbet ediyor, kendi hayatına sahip çıkıyordu. Bir gün en küçük kızı gözleri dolarak yanına geldi. "Baba, bize en büyük hediyeyi verdin. Kendi ayaklarımız üzerinde durmayı öğrettin. Peki siz? Hayır demeyi hangi noktada erteliyorsunuz?" Ve o ertelediğiniz hayır aslında size özgürlüğünüzü geri getirecek ilk adım olabilir mi? 4. bölüm. Yardım et ama köle olma. Rize'de yaşayan Seda Hanım 67 yaşında emekli bir memurdu. Hayatı boyunca çalışmış, hem çocuklarını okutmuş hem de evini ayakta tutmuştu. Ama emekli olduktan sonra kendi hayatını yaşamak yerine oğlunun hayatına adım adım hapsoldu. Her sabah aynı döngü. Oğlunun evine gidip kahvaltıyı hazırlıyor, çocukları okula götürüyor, evi topluyor. Öğleden sonra alışveriş, akşam yemeği, bulaşık. Akşamüstü torunları okuldan alıyor, ödevlerine yardım ediyor. Oğlu işten yorgun dönüyor, gelini de bitkin. Televizyonun karşısına geçip oturuyorlar. O sırada bütün yük Seda Hanım'ın omuzlarında kalıyor. Yıllar böyle geçti. Arkadaş buluşmaları iptal oldu.
Cam kenarında içtiği çayların yerini market poşetleri aldı. Bir gün komşusu Ayten Hanım ona şu soruyu sordu. "Seda, sen olmasan oğlun ne yapardı?" O gece Seda Hanım yatağında dönüp durdu. "Ben gerçekten yardım mı ediyorum yoksa onları tembelliğe mi alıştırıyorum?" Ertesi sabah cesaretini topladı ve oğluna dedi ki, "Oğlum, artık haftada sadece 2 gün gelebileceğim. Diğer günlerde kendi işlerimle ilgilenmek istiyorum." İlk tepki sertti. "Anne, nasıl olur? Çocuklar ne yapacak? Ev ne olacak?" Seda Hanım gözlerini oğlunun gözlerinden ayırmadı. "Siz de öğreneceksiniz. Çünkü ben sizin hayatınızı yaşayarak kendi hayatımı tüketemem." İlk günler kaos oldu. Kahvaltı yetişmedi. Ev dağınık kaldı. Torunlar da 1-2 gün servise geç kaldı. Seda Hanım birkaç kez geri adım atmak istedi ama direndi. 3. haftada tablo değişmeye başladı. Oğlu kreş buldu. Temizlik için bir yardımcı ayarladı. Gelinle sorumlulukları paylaşmaya başladılar. Ev düzene girdi. İlişkileri güçlendi. Ve bir akşam hiç beklemediği bir anda oğlu sessizce yanına oturdu. "Anne, en büyük iyiliğini şimdi yaptın. Bize kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı öğrettin." O an Seda Hanım'ın gözlerinden yaşlar süzüldü. Çünkü yıllar sonra ilk kez şunu hissetti. Artık kendi hayatım var. Peki siz? Nerelerde fazla yük üstlenip aslında sevdiklerinize zarar veriyorsunuz? 5. Bölüm. Mutluluğunu başkasının eline bırakma. Eskişehir'de yaşayan Gülnur Hanım, 70 yaşında emekli bir öğretmendi. Hayatının büyük kısmını öğrencilerine, ailesine, çocuklarına adamıştı. Ama yaşlandıkça farkında olmadan tek bir şeye bağımlı hale geldi. Çocuklarının ilgisine. Her akşam saat tam 7'de telefonun başına oturuyordu. Acaba bugün ararlar mı? Aradıkları gün neşeli geçiyor, aramadıkları gün ise hüzünle sonuçlanıyordu. Gülnur Hanım'ın mutluluğu tamamen çocuklarının bir tuşa basıp basmamasına bağlıydı. Bir akşam düşündü. "Ben yıllarca öğrencilerime ışık oldum. Yüzlerce çocuğun hayatına dokundum. Ama şimdi neden kendi çocuklarımın telefonuna bu kadar bağlıyım? Ben sadece bekleyen biri miyim?" O gece kararını verdi. Mutluluğunu bir başkasının eline teslim etmeyecekti. Ertesi gün Emekli Öğretmenler Derneği'ne katıldı. Eski arkadaşlarını aradı. Küçük gezilere dahil oldu. Gençken yazdığı şiir defterini bulup yeniden yazmaya başladı. İlk haftalar kolay değildi. Çocukları aramadığında hala içi sızlıyordu. Ama zamanla hayatına yeni renkler eklendikçe o sızı azaldı. Ve ilginç bir şey oldu. Çocukları onu daha sık aramaya başladı. Çünkü artık karşılarında sürekli bekleyen, kırgın bir anne değil, hayatı olan, anlatacak şeyleri bulunan bir anne vardı. Bir gün kızı ona şöyle dedi. "Anne, seni aramak çok güzel. Çünkü her defasında yeni bir şey anlatıyorsun. Senin sesinde artık bekleyen bir hüzün yok. Yaşayan bir sevinç var." O an Gülnur Hanım anladı. Gerçek mutluluk başkasının ilgisine bağlı değil, insanın kendi içinden doğar. Peki siz, mutluluğunuzun anahtarını kimin eline verdiniz? 6. Bölüm. Tutkularını kaybetme. Onları paylaş. Gaziantep'te yaşayan Cemal Bey, 71 yaşında emekli bir aşçıydı. Yarım asır boyunca kebap ocaklarının başında durmuş, binlerce insana lezzet tattırmıştı. Şehrin en iyi baklavasını, en nefis kebabını yaptığı söylenirdi. Ama emeklilikten sonra hayatında yepyeni bir dönem başlamıştı. Torun bakıcılığı. Her sabah kızının evine gidiyor, torununa okul servisine kadar eşlik ediyor, öğleden sonraları da onunla vakit geçiriyordu. Artık ocaklar sönmüş, baharat rafları sessiz kalmıştı. Oysa Cemal Bey'in ruhu hala mutfaktaydı. Bir gün torunu dolapta eski bir bakır tava buldu. "Dede, bu senin mi?" diye sordu. "Evet oğlum," dedi Cemal Bey, elleriyle tavayı okşayarak. "Bununla yüzlerce yemek pişirdim." "Peki neden artık yapmıyorsun?" "Çünkü tüm zamanımı sana ayırıyorum." Çocuk gözlerini ona dikti. "Ama ben senin yemek yapmanı görmek isterdim. Bana da öğretir misin?" Cemal Bey'in içi o anda sarsıldı. Yıllardır torununa her şeyini verdiğini sanıyordu.
Ama aslında en değerli yanını, tutkusunu ondan saklamıştı. Ertesi gün kızına telefon açtı. "Kızım, ben bundan sonra haftada 3 gün geleceğim. Ama diğer günlerimi mutfağıma ayıracağım." İlk başta kızı şaşırdı. Ama kısa süre sonra torunu mutfağa koşmaya başladı. Küçük elleriyle hamur yoğurdu, baharat kokularını öğrendi. Dedesinin yanında pişen yemekleri gururla tattı. Ve bir gün arkadaşlarına göğsünü kabarta kabarta şunu söyledi: "Benim dedem sadece oyun oynamıyor, en güzel yemekleri yapıyor. Bana da öğretiyor." O an Cemal Bey anladı. Gerçek sevgi tutkularından vazgeçmek değil, onları sevdiklerinle paylaşmaktır. Peki ya siz? Hangi tutkularınızı yıllar içinde bir kenara bıraktınız? Ve onları geri almak için ilk adımı ne zaman atacaksınız? 6 farklı şehirden 6 farklı hayat hikayesi. Kayseri'de Selçuk Bey sınır koymayı öğrenerek oğluyla yeniden baba oğul olmayı başardı. Edirne'de Nazan Hanım kendi geleceğini korumak için zor bir kararla hayır dedi. Gaziantep'te Cemal Bey mutfağındaki tutkularını torunuyla paylaşarak yeniden hayata bağlandı. Rize'de Seda Hanım köle gibi yaşamak yerine ailesine sorumluluk almayı öğretti. Eskişehir'de Gülnur Hanım mutluluğun başkasının elinde değil kendi kalbinde olduğunu keşfetti. Ve Mersin'de Ferhat Bey yıllar sonra hayır diyerek hem kendini hem çocuklarını özgürleştirdi. Peki ya siz? Selçuk Bey gibi sürekli çağrılan biri misiniz? Nazan Hanım gibi birikimlerinizi tüketen biri misiniz? Cemal Bey gibi tutkularınızı unutan biri misiniz? Seda Hanım gibi başkalarının yükünü taşıyan biri misiniz? Gülnur Hanım gibi bir telefonla mutlu ya da mutsuz olan biri misiniz? Yoksa Ferhat Bey gibi yıllarca evet deyip aslında içten içe tükenen biri misiniz? Belki hepsinden biraz. O halde kendine şu soruları sor. Hangi alanda kendimi ihmal ediyorum? Nerede hayır demem gerekiyor? Hangi tutkumu geri getirmeliyim? Mutluluğumun anahtarını kimin eline bıraktım? Unutma, sen yıllarca verdin, fedakarlık yaptın, büyüttün, görevini fazlasıyla yerine getirdin. Şimdi sıra geldi kendi hikayeni yazmaya. Eğer bu hikayeler sana dokunduysa yorumlarda kendi deneyimini paylaş. Çünkü senin tecrüben başkasının yolunu aydınlatabilir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu hikayeleri sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Çünkü daha nice özgürleşme hikayesi seni bekliyor. Ve hatırla, özgürlük bir yaş sınırı tanımaz. Kaç yaşında olursan ol, kendi hayatının kahramanı olmaya hep hakkın var.